Merhaba arkadaşlar. Örgülerin Sesi YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda da sizlere bu görmüş olduğunuz güzel yeleğin anlatımını yapacağım. Yeleğimiz 38 beden için arkadaşlar. Yeleğimizi örerken 2,5 numaralı misinalı şiş kullandım. Alize Angora Gold ip ile de ördüm. Renk kodumuz da 114. Arkadaşlar, anlatıma geçmeden önce halen kanalıma abone olmayan arkadaşlarım varsa kanalıma abone olup beğeni yapıp yorum yaparsanız sevinirim. Ayrıca sağ alt köşedeki zil butonunu da aktif hale getirerek yayınlayacağım videolarımdan haberdar olursunuz. Bismillah diyerek bu güzel yeleğin anlatımına geçiyorum. Yeleğimi sol ön parçadan 80 ilmek atarak şişime başladım. 8 diş haroşa ördüm. 2, 4, 6, 8. Şimdi şöyle göstermek istiyorum. Arkadaşlar, şu ön parçamızın, şu ön patımızın daha düzgün gitmesi için arkadan son 2 ilmeğimizi örmeden alıyoruz. Yani örmüyorum, önden örüyorum arkadaşlar. Bunu burada belirtmek istedim. Şişim 2,5, 80 ilmek atarak başladım. Buradan bakın, arkadan örmediğim ilmeklerimi önden de haroş olarak örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 ilmeğimden sonra bir ilmeğimi ters olarak örüyorum. Burada şimdi ilk modelimizin kurulumunu yapacağım. İlmeğimin içerisine girip 3 ilmek çıkartıyorum. 1 ilmek ördüm, doladım 2, ördüm 3. 4 ilmek düz örüyorum. 1, 2, 3, 4. Yine ilmeğimin içerisine 3 ilmek çıkartıyorum. 1, doladım 2, ördüm 3. 4 ilmek haroş örüyorum. 1, 2, 3, 4. Yine ilmeğimin içerisinden 3 ilmek çıkartacağım. 1, doladım 2, ördüm 3. 4 ilmek düz örüyorum. 1, 2, 3, 4. Yine buradan ilmeğin içerisine 3 ilmek çıkartacağım. 1, doladım 2, ördüm 3. 4 ilmeğimi haroşa olarak örüyorum. 4 ilmek haroşamdan sonra yine ilmeğimin içerisine ilmek çıkartıyorum. 1, doladım 2, ördüm 3. 4 ilmeğimi düz olarak örüyorum. 4 düzümden sonra yine ilmeğimin içerisinden 3 ilmek çıkartacağım. 1, 2, 3. 4 ilmeğimi haroşa olarak örüyorum. 4 haroşamdan sonra yine ilmek çıkartıyorum. 1, doladım 2, ördüm 3. 4 ilmeğimi düz olarak örüyorum. Yine buradan bir ilmeğimden 3 ilmek çıkartıyorum. 1, doladım 2, doladım 3. 4 ilmeğimi haroş örüyorum. 1, 2, 3, 4. Yine ilmeğimin içerisinden 3 ilmek çıkartıyorum. 1, doladım 2, ördüm 3. 4 ilmeğimi düz örüyorum. 1, 2, 3, 4. Yine bir ilmeğimden 3 ilmek çıkartıyorum. 4 ilmeğimi haroş örüyorum. 1, 2, 3, 4. Yine bir ilmeğimden 3 ilmek çıkartıyorum. 4 düz örüyorum. 1, 2, 3, 4. Yine bir ilmeğimden 3 ilmek çıkartıyorum. 1, doladım 2, ördüm 3. 4 ilmeğimi haroş örüyorum. 1, 2, 3, 4. Bir ilmeğimin içerisine 3 ilmek çıkartıyorum. 1, doladım 2, ördüm 3. 4 ilmek düzümü örüyorum. Yine bir ilmeğimin içerisinden 3 ilmek çıkartıyorum. 1, doladım 2, ördüm 3. Sıramın sonunda 4 ilmeğim kaldı. Bu ilmeklerimi de haroşa olarak örüyorum. Birinci sıra, şimdi model kurulumunu yaptık arkadaşlar.
Arka sıradan da örerek devam edelim. Son ilmeğimi örmeden aldım. 1 2 3 ilmeğimi haroşa ördüm. 3 ilmeğimi örmeden şişimi alıyorum. 4 ilmeğimi ters örüyorum. 1 2 3 4. 3 ilmeğimi yine örmeden şişimi alıyorum. 4 ilmeğimi haroşa örüyorum. Yine 3 ilmeğimi örmeden şişimi alıyorum. 4 ilmeğimi ters olarak örüyorum. Yine 3 ilmeğimi örmeden şişimi alıyorum. 4 ilmeğimi haroşa olarak örüyorum. 3 ilmeğimi yine örmeden şişimi alıyorum. 4 ilmeğimi ters olarak örüyorum. 3 ilmeğimi örmeden şişimi alıyorum. 4 ilmeğimi haroşa olarak örüyorum. 3 ilmeğimi yine örmeden şişimi alıyorum. 4 ilmeğimi ters olarak örüyorum. Yine 3 ilmeğimi örmeden alıyorum. 4 ilmeğimi haroşa olacak şekilde örüyorum. 3 ilmeğimi örmeden alıyorum. 4 ilmeğimi ters olarak örüyorum. 3 ilmeğimi örmeden alıyorum. 4 ilmeğimi haroşa olarak örüyorum. Yine 3 ilmeğimi örmeden şişimi alıyorum. 4 ilmeğimi ters olarak örüyorum. 3 ilmeğimi yine örmeden alıyorum. 4 ilmeğimi haroşa olarak örüyorum. 3 ilmeğimi yine örmeden alıyorum. 4 ilmeğimi ters olarak örüyorum. 3 ilmeğimi yine örmeden alıyorum. Bakın arkadaşlar, bu bir ilmeğimiz düz gidecek. Önden ters olarak almıştım. Bunu da düz olarak örüyorum. 1 2 3 4 5 6 7 ilmeğimi haroşa olarak örüyorum. Sıramın sonundaki 2 ilmeğimi de örmeden şişime alıyorum. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Şimdi modelimizin kurulumunu yaptık. Modelimizi uzun uzun anlatmayacağım arkadaşlar. Çünkü videomuz çok uzun sürecek. Bundan önceki videomuzda modelimizin tamamını anlattım. Sıralı kelebekler diye yazarsanız sayfamda çıkar arkadaşlar. Şimdi biz şu birinci sıranın kurulumunu yaptık. Dediğim gibi, belirttiğim gibi, siz sayfama girerseniz bu sıralı kelebekler diye yazarsanız bu modelim çıkar. Bu modelimi orada öğrenin. Daha sonra örmeye devam edin yeleğinizi. Kol altına kadar, yeterli uzunluğa gelene kadar örelim. Daha sonra kol kesimi, yaka kesimini ve omuz kesimini birlikte yapalım. Evet arkadaşlar, sağ ön parçamızı kol altına gelene kadar ördüm. Toplamda bakalım kaç model koymuşuz. Şöyle sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 modeli koydum. 17. modelin açılış şeyini yaptım arkadaşlar. Bakın. Bu şekilde bıraktım. Şöyle ölçelim. Kol altına kadar 45 santim olarak ördüm. Şimdi birlikte kol kesimini yapalım. Kol altı kesimini arka taraftan yapacağız. İlmeklerimi de arka sıradan arkadaşlar çıkartıyorum. Bir, böyle tığla çıkartıyorum. Siz istediğiniz şekilde çıkartabilirsiniz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 ilmek olarak çıkarttım. 9 ilmeğimi haroş olarak örüyorum. 1 2 3 4 5 6
7, 8, 9. 9 ilmeğimi haroşa olacak şekilde ördüm. Onuncu ilmeğimle birlikte 2 ilmek de bedenimden alıyorum. İkisini birlikte kesiyorum ve dönüyorum. Son ilmeğimi örmeden yine şişime alıyorum. İlmeklerimi haroşa olarak örüyorum. Ve dönüyorum. Arka sıradan son 2 ilmeğimi örmeden şişime alıyorum. 1, 2. Yine 9 ilmeğimi haroşa olarak örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 2 ilmeğimizi de örmeden aldık. 9. Buradan son ilmeğimle, burada düz ördüğüm 10. ilmeğimle birlikte bir tane de bedenden ikisini birlikte düz olarak örerek kestim arkadaşlar. Yine döndüm. Son ilmeğimi örmeden alıyorum. Bütün ilmeklerimi haroşa olarak örüyorum. Ve dönüyorum. Yine son 2 ilmeğimi örmeden şişime alıyorum. 7 ilmeğimi haroşa örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8. ilmeğimle birlikte 2 ilmek daha bedenimden alıyorum. Üçünü birlikte düz olarak örüyorum ve dönüyorum. Yine son ilmeğimi örmeden alıyorum. Bütün ilmeklerimi haroşa olarak örüyorum. Ve dönüyorum. Yine son 2 ilmeğimi örmeden şişime alıyorum. 7 ilmeğimi haroşa olarak örüyorum. Sekizinci ve 9. ilmeğimi ikisini birlikte düz olarak örüyorum ve dönüyorum. Son ilmeğimi yine örmüyorum. Diğer ilmeklerimi örüyorum. Ve dönüyorum. Son 2 ilmeğimi örmeden şişime alıyorum. Yine 7 ilmeğimi haroşa olacak şekilde örüyorum. Sekizinci ilmeğimle birlikte 2 ilmek daha bedenimden alarak üçünü birlikte düz olarak örüp dönüyorum. Arkadaşlar, bir sıra tek alıyorum, öbür sıra çift alıyorum. Şimdi örneğin buradan 2 tane aldım. Son ilmeğimi yine örmeden aldım. Haroşalarımı örüyorum. Ve dönüyorum. Yine arka sıradan son 2 ilmeğimi örmeden şişime alıyorum. 7 ilmeğimi haroşa olarak örüyorum. Sekizinci ve 9. ilmeğim ikisini birlikte düz örerek alıyorum ve dönüyorum. Yine son ilmeğimi örmedim. Geri kalan ilmeklerimi
haroşa olarak örüyorum. Ve dönüyorum. Yine son 2 ilmeğimi örmeden şişime alıyorum. Kenarımızın düzgün olması için örüyoruz arkadaşlar bu şekilde. İkisini aldım örmeden. Yine 7 ilmeğimi haroşa olarak örüyorum. 8. ilmeğimi aldım. 2 ilmekte bedenimden alarak üçünü birlikte düz olarak ördüm. Dönüyorum. Yine son ilmeğimi örmeden alıyorum. Diğer ilmeklerimi haroşa olarak örüp sıramın başına geliyorum. Arka sıradan yine son 2 ilmeğimi örmeden şişime alacağım. 7 ilmeğimi haroşa olarak örüyorum. Seksinci ilmekle birlikte bedenimden bir ilmek daha aldım arkadaşlar. Düz olarak ördüm ve döndüm. Son ilmeğimi yine örmeden alıyorum. Haroşa olarak bütün ilmeklerimi örüyorum. Ve dönüyorum. Şimdi şuraya sabitleyeyim arkadaşlar. Çok ses çıkartıyor. Yine son 2 ilmeğimi örmeden şişime alıyorum. 7 ilmeğimi haroşa olarak örüyorum. 8. ilmeğimle birlikte bedenimden 2 ilmek daha alarak düz olarak ördüm. Üçünü birlikte ördüm arkadaşlar ve döndüm. Son ilmeğimi örmeden alıyorum. Bütün ilmeklerimi örerek sıranın başına geliyorum. Burayı bütün detaylarıyla anlatıyorum arkadaşlar. Sonra özelden yazıyorsunuz. Şurayı atladık, burası nasıl oluyordu bilemedik diye bütün detaylarıyla gösteriyorum. İkisini yine örmeden aldım. 7 ilmeğimi haroşa olarak örüyorum. Bazı arkadaşlar da diyor videoyu uzatıyorsun. Bilmeyenler kısa kesiyorsun diyor arkadaşlar. Onun için de acemiler için burayı bütün detaylarıyla anlatıyorum. 8. ilmeğim ve 9. ilmeğim ikisini birlikte düz örerek aldım ve döndüm. Yine son ilmeğimi örmeden alıyorum. İlmeklerimi haroşa olarak örüyorum. Ve dönüyorum. Yine son 2 ilmeğimi örmeden alıyorum. 1 2 7 ilmeğimi haroşa olarak örüyorum. 8. ilmeğimle birlikte bedenimden 2 ilmek daha alarak dönüyorum. Son ilmeğimi yine örmeden aldım. Bütün ilmeklerimi haroşa olarak örüyorum. Bakın arkadaşlar, şu kenarımız ne kadar düzgün çıkıyor. Ve dönüyorum. Yine 2 ilmeğimi örmeden şişime aldım. 7 ilmeğimi haroşa olarak örüyorum. Yine 8. ilmeğimle birlikte bir ilmek de bedenimden aldım ve döndüm. Son ilmeğimi yine örmeden şişime alıyorum. Bütün ilmeklerimi haroşa olarak örüyorum.
Arka sıradan yine son 2 ilmeğimi örmeden alıyorum. 7 ilmeğimi haroş olarak örüyorum. Son ilmeğimle birlikte 3 ilmeğimi, bakın arkadaşlar, 8. ilmeğim ve 2 ilmek de bedenden aldım, düz olarak kestim. Şöyle önden baktığımız zaman 4 tane haroşamız kaldı. Buradan dönmüyoruz artık. Modelimizi takip ederek sıramızın başına kadar ilerliyoruz. Sıramın sonuna kadar örerek geldim. Bu yakamızdaki ilmeklerimizin de son 2 ilmeğini arkadaşlar arka sıradan örmeden alıyorduk. Unutmayalım. Bakın şu kenarımızın bu şekilde düzgün olması için. Şimdi bu sıra yaka kesimini de yapacağız. Kenar ilmeklerimi haroşa olarak örüyorum. 8, 9 ilmeğimizi haroşa olarak ördüm. Burada bir tane ters ilmeğimiz vardı arkadaşlar. Bu ters ilmeğimizden itibaren kesmelerimizi yapacağız. Birinci yaka kesimini yapıyorum. Ters ilmeğimle birlikte yanındaki ilmeğimi de şöyle bir düzeltiyorum. İkisini birlikte ters olarak örüyorum. Ve modelimi takip ederek sıramın sonuna kadar örüyorum. Sıramın sonuna kadar ördüm. Şimdi arka sıradan örerek devam ediyorum. Yine son 2 ilmeğimi örmeden alıyorum. 7 tane haroşamı örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Haroşamdan sonra buradaki düz ilmeğimle birlikte 2 ilmek daha alıyorum. Toplamda 3 ilmeği birlikte düz olarak örüyorum. Yine modelimi takip ederek sıramın başına kadar gidiyorum arkadaşlar. Arka sıradayız şu anda. Bu sıramızı tamamlayalım. Önden tekrar yakamızı birlikte keselim. Sıramın başından devam ediyorum. Ön sıradayız. Bu sırada yine yaka kesimi yapacağım. 2 ilmeğimi örmeden alıyorum. Pardon arkadaşlar, örerek alıyorum. Arka sıradan örmeden aldım. Ön sıradan örüyorum. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 ilmeğimi ördüm. Yine şu aradaki arkadan düz gelen, önden de ters giden ilmeğimizle birlikte ön sıradan 2 ilmeği yine birlikte alıyorum. Bir kesim daha yaptım. Yine modelimi takip ederek sıramın sonuna kadar örüyorum. Arka sıradan yine devam ediyorum. Son 2 ilmeğimi örmeden alıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ilmek haroşamı ördüm. Yine düz ilmeğimle birlikte yanından 2 ilmek daha alıyorum. Üçünü birlikte düz olarak örüyorum. Yine modelimi takip ederek sıramın sonuna kadar örüyorum. Yine ön sıradan kenar ilmeklerimi örerek devam ediyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Yanındaki ters ilmeğimle birlikte yine bir ilmek de beden tarafından aldım arkadaşlar. İkisini birlikte ters örerek kestim. Burayı göstermek istiyorum arkadaşlar. 2 ilmeğimi düz aldıktan sonra 3. düz ilmeğimin içerisinden ilmeklerimi çıkartıyorum. Bir tane ördüm, doladım, 2 ördüm, 3. 4 tane haroşamı yaptım ve modelimi takip ederek sıramın sonuna kadar örüyorum. Ön sıramı tamamladım.
Arka sıradan örerek devam ediyorum. Yine son 2 ilmeğimi örmüyorum. 1 2 3 4 5 6 7 tane haroşam ördüm. Bakın arkadaşlar, burada şu şekilde düz giden bir ilmeğimiz var. Onu da düz olarak örüyorum. 3 ilmeğimi birlikte örmeden şişime alıyorum ve modelimi takip ederek örerek sıramın başına ilerliyorum. Ön sıradan yine örerek devam ediyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ilmeğimi haroş olarak ördüm. Yine buradan ters ilmeğimle birlikte yanındaki ilmeğe de ikisini birlikte ters olarak örüyorum. Şurayı göstermek istedim arkadaşlar. Burada bir düzümüz, 3 tane de çıkarttığımız ilmeğimiz var. Şimdi 3 ilmeğimi sağ şişime aldım. Bir ilmeğimi çıkarttım. Sol şişime geçirdim. 3 ilmeğimi de sol şişime taktım. Üçünü birlikte ördüm. Düz ilmeğimi de ördüm. Yine modelimi takip ederek sıramın sonuna kadar ilerliyorum. Evet arkadaşlar. Şimdi kolumuzu artık kesmemizi bıraktık. Kenar patlarımızı örüyoruz. Şuradaki ters ilmeğimiz, arkadan düz olan ilmeğimizi düz olarak arkadan düz, önden de ters olarak çıkararak gidiyoruz. Artık kol tarafında kesme yapmıyoruz. Düz olarak örüyoruz. Yakamızda da ön sıradan kenar ilmeklerimizi ördükten sonra buradaki bir ilmek tersimizle bedenimizden birer tane ilmek alarak kesiyoruz. Yakamızı kesiyoruz. Kol tarafımızda düz olarak kesiyoruz. Bu şekilde kesmelere devam edelim. Ben de kamera arkası keseyim ve kaç ilmek bıraktığımı daha sonra sizinle paylaşayım. Evet arkadaşlar, yaka kesmemizi de tamamladım. Şimdi yakamızda aynı şekilde düz olarak devam edeceğiz. Bakın arkadaşlar, çok güzel bir kol oyuntusu da elde ettik. Gördüğünüz gibi ortaya da 3 tane modelimizi bıraktım. Yakamızda da kol tarafımızda da arkadaşlar birer tane ters ilmeklerimiz modellerimizin yanından devam ediyor. Ortada da 3 modelimiz, aynı şekilde devam edelim. Kol boy uzunluğuna ulaştıktan sonra omuz kesimini birlikte tamamlayalım. Sağ ön parçamızın kol kesimini yapmıştık arkadaşlar. Kol kesiminden sonra kol boy uzunluğuna gelene kadar örmeye devam ettim. Şimdi tam şuradan kolumuzu kestiğimiz yerden, şu yarım modelden hariç şuradan sayıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 7,5 model örmüş olduk arkadaşlar. En sonda modelimi kapattım, tekrar açtım. Şimdi kol kesimimizi yapacağız. Kol kesimimizi 3'e bölüyorum arkadaşlar. Şu yaka lastiğimizden hariç 36 ilmeğimiz var. Bunu 3 defada keseceğim. Şimdi arka sıradan kesiyoruz. Tığımın yardımıyla ilmeklerimi kesiyorum. Bir ilmeğimi örmeden aldım. İkisini birlikte ördüm. 1, ikisini birlikte ördüm. 3, ikisini birlikte ördüm. 4. Bu şekilde kesiyorum. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 ilmeğimi kestim. Şimdi aynı şekilde modelimi takip ederek sıramın başına kadar geliyorum. Ön sıradan yine aynı şekilde modelimi takip ederek örüyorum. Sıramın sonunda 2 ilmeğim kalana kadar örüyorum. Sıramın sonunda 2 ilmeğim kalana kadar modelimi takip ederek ördüm geldim arkadaşlar. Sondaki 2 ilmeğimi birlikte alıyorum. İkisini birlikte kesiyorum. Arka sıradan dönüyorum. Yine tığımın yardımıyla buradan da 11 ilmeğimi keseceğim. Şimdi birinci ilmeğimi örmeden alıyorum. 2 ilmeğimi birlikte örüyorum. 1 2
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 tane ilmeğimi kestim. Arka sıradan yine takip ederek modelimi örüyorum. Ön sıradan yine örerek devam ediyorum. Sıramın sonunda 2 ilmeğim kalana kadar. Sıramın sonunda 2 ilmeğim kalana kadar ördüm. 2 ilmeğimi de birlikte örüyorum. Ve arka sıradan devam ediyorum. Arka sıradan da kalan ilmeklerimi yine örerek, yani kesiyorum arkadaşlar. Yine tığımı aldım. Geri kalan ilmeklerimi kesiyorum. Şuradaki düz ilmeğimi de aldım. Kenar ilmeklerim kaldı arkadaşlar. 2, 4, 6, 8, 10 ilmeğim kalana kadar kalan ilmeklerimi ördüm. Yine sıramın başına kadar örüyorum. Yine 2 ilmeğimi de örmeden aldım. Şöyle bir bakalım. Omuz kesimimizi tamamladım. 3 seferde kestim arkadaşlar. Omuzumuzun düzgün bir şekilde oturması için 3 defada kademe kademe kestim. Yaka ilmeklerimizi de şişimde bekletiyorum. Çünkü burayı dikmeyeceğim arkadaşlar. Dikişsiz yapacağım. Tığ ile birlikte öbür yakamızı birleştireceğim. Bu videomda sağ ön parçamızın tamamını anlattım. İkinci videomda da sol ön parçamızın tamamını sizlerle paylaşacağım. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Umarım faydalı bir video olmuştur. İkinci bölümde görüşmek üzere. Hoşça kalın. Allah'a emanet olunuz.